Horavax TV'den herkesi selamlıyoruz. Son dönemin dikkat çeken markalarından Grand Seiko'nun yenilikleri sektöre heyecan katmaya devam ediyor. Kesinlikle. Biz de sizlerden de gelen talepler üzerine markanın en yeni modellerinden biri olan Lake Suwa Before Dawn modelini canlı canlı Horavax TV'de inceleyeceğiz beraber. Yeniden bir Spring Drive modelle karşılarındayız sevgili izleyicilerimizin. Neden yine bir Spring Drive modeli seçtin inceleme için? Ben high beat'leri çok seviyorum. Her zaman Grand Seiko'ların high beat olması gerektiğini düşünürüm ama bir yandan da Spring Drive'da gerçekten çok beğendiğim, açıkçası arkasında durmak istediğim, anlatmak istediğim teknolojik gelişmelerden biri. Sonuç itibariyle zamanı doğru bir şekilde okuyabilmek Serdar zaten bir bilim işi. Bu bilimsel bir mevzu. Dolayısıyla sürekli olarak gelişen bir durum söz konusu burada. Yani saatçilik de bu bir bilime bağlı olduğu için sürekli gelişiyor. Bu gelişmelerin de bence en fazla saat sektöründe yer aldığı konulardan bir tanesi, yerlerden bir tanesi diyeyim, gelenekselliğe çok fazla bağlı kalmayan, ileri teknolojileri üretim bandına adapte edebilen, tasarımların içine koyabilen markalar. Bu markalar söz konusu olunca da aklıma ilk gelen Grand Seiko ve Spring Drive. Benim markayla ilgili öne çıkarmak, hatta tekrar üstüne basa basa konuşmak istediğim detay da Evolution 9. Evet. Yani markayı geleceğe taşıyacaklarını iddia ettikleri bu yeni koleksiyon. Doğru. Yani Evolution 9 koleksiyonunun başlıca özellikleri, anlatmaya çalıştığı detaylar nelerdir Burak? Orada durum şöyle Serdar. Şimdi aslında Evolution 9'a baktığımız zaman dediğin gibi Grand Seiko'nun modern yüzü, geleceğe açılan yüzü ama geçmişle olan bağlantısını, DNA'sını da kaybetmeyen yüz olarak açıklamak mümkün. 1967 senesinde Grand Seiko için bir kilometre taşı kabul edebileceğimiz 44 GS diye bir model var. Bu Grand Seiko'nun belki de en popüler modellerinden biri. Aynı zamanda o zaman farkında olmasalar bile Grand Seiko'nun tasarım dilinin temellerini atmış olan bir model. Bunu da Grand Seiko bu model üzerinden geliştirdiği bazı unsurlarla bütün Evolution 9 konseptine yaymayı hedeflemiş. Yani Evolution 9 konsepti altında, koleksiyonu altında bulunan bütün saatlerin bazı ortak özellikleri var. Nedir bu ortak özellikler? Kısaca bahsedelim. Düz kadran, yani kadran bombeli olmayacak. Hani eski pipeline dediğimiz, kek kalıbı dediğimiz kadranlardan olmayacak. Buna dikkat ediliyor. Bunun dışında kasanın kavisli yan profili. Senin kolundaki White Birch'ten de hatırlarsın. Özellikle saatin giyilmesi, bilek üzerindeki konforu konusunda müthiş önemli bir konu. Evet, yani neredeyse her bileğe kolaylıkla Kesinlikle. oturuyor. Fasetli kollar, akrep, yelkovan. Faset Grand Seiko için çok önemli. Bunu her zaman söylerim. Grand Seiko'nun kol işçiliği, akrep, yelkovan ve saniye kolu işçiliği ben başka bir markada göremedim diyebilirim. İndekslerde derin orta oluklar, evet, indekslerin ortasında küçük ince kanallar var. Bu da yine Grand Seiko'nun 44 GS modelinden günümüze kalan özelliklerinden bir tanesi. Düz üst yüzeye, yani yukarıdan baktığınızda flat dediğimiz düz yüzeylerin fazla olduğu ama yine faset, yani kesiklerin bulunduğu kasa şekli. Bu da gerçekten çok güzel. Yani kasanın konforundan ziyade özellikle farklı ışık altında çok güzel durmasını sağlayan, hatlarını çok güzel ortaya çıkartan fasetler eklenmiş. Bence Grand Seiko'nun yine en başarılı olduğu konulardan bir tanesi ki zaten Zaratsu Polishing işin içine girince siz o fasetleri çok daha güzel görüyorsunuz. Kasa genişliğinin en az yarısı kadar kalınlıkta metal bilezik. Bu çok önemli gerçekten ve onu tutacak tok, güçlü, güzel bir klips. Her zaman bilekteki konforundan bahsediyorsun. Bazen taper dediğimiz aşağı doğru daralma konusunda acaba daha mı ince olsaydı diye düşünmüştük. Senin saatin üzerinden de diğer incelediğimiz Evolution 9 serisi modellerden de. Tasarımsal manada evet belki daha iyi olabilirdi desem de bileğimde geçirdiğim zamana bakınca bence kasanın ağırlığını ve hatlarını çok güzel dengeleyen çok kaliteli bir bilezik. Evet. Yani bütün bu unsurlar özetle Evolution 9 konsepti altında bulunan bütün Grand Seiko'larda ortak. Baktığın zaman o konseptten bir Grand Seiko aldığında bu saydığım maddelerin orada işlendiğini teker teker görebiliyorsun. Bu ortak maddelerden ayrı olarak neredeyse her modelin kendine özgü bazı detayları var. Doğru, tabii ki. Bir seneye yaklaştı herhalde değil mi? Ben bir Grand Seiko kullanıcısı olarak saati alırken bu modele özel, spesifik modele özel detaylardan çok etkilenmiştim ve hatta Grand Seiko White Birch modelini alıyorum dedim. Yani bir Grand Seiko alıyorumdan öte orada White Birch detayını da ekledim. White Birch detayını zaten benim bu satın alma tecrübemdeki videoda işlemiştik ama şimdi dönersek burada yine enteresan bir detay var. Lake Suwa, Suwa Gölü, Before Dawn, yani şafaktan
önce. Yani orada anlatılan şey şafaktan önce işte bir rüzgar esintisi, gölün üstündeki bu dalgalanma. Doğru. Adamlar bunu kadrana taşıyorlar ve Lake Suva Before Dawn diye bir model ortaya çıkarıyorlar. Bu elinde incelediğin modelin Evolution 9 serisi ama kendini ayıran, belirten özelliklerini de senden alalım. Şimdi yeni dönem Grand Seiko modellerinde özellikle gördüğümüz bir husus var. Senin de dikkatini çekmiştir, zaten genelde inceleme yazılarımızda dile getiriyoruz. Geleneksel Japon kültürünün yanı sıra Japon doğasına ait çeşitli güzel enstantaneler, güzel detaylar mutlaka kadranlara aktarılıyor. Son dönemlerde Grand Seiko demek benim için Serdar kadran demek. Yani gerçekten kadran konusunda mükemmel bir işçilik var. Bunu biz çoğu zaman fotoğraf makinesinin objektifinden ya da kameranın objektifinden yansıtmakta zorlanıyoruz. Ama dediğim gibi yani mutlaka bilekte incelenmesi gereken, mutlaka kolda tecrübe edilmesi gereken modeller. Lake Suva Before Dawn da bu konuda son derece başarılı bir model. Koyu lacivert bir kadranı var. Bahsi geçen Suva Gölü'nün gün ağarmadan hemen önceki halinden esinlenmiş. Üzerindeki o esinti ama tabii Aynen bunun detayı öyle. da var. Shinsu Watch Studio'nun güneydoğusundaki işte birçok modelin esinlendiği Lake Suva falan. Yani çok güzel Tabii. detaylar eklemişler. Grand buraya. Seiko'nun kendi sitesinde bu arada bu detayları bulabilirsiniz. Evet. Biz yazılarımıza da yer vermeye gayret ediyoruz tabii. Elimizden birkaç tane Grand Seiko geçince artık sadece onların ayırt edici özelliklerini dile getirir olduk. Biz de biraz markaya aslında aşina olduk bu sayede yaptığımız incelemelerle. Ama gerçekten çok başarılı bir kadranı var. Farklı ışık altında çok ilginç tonlara bürünüyor. Aynı zamanda kadranın üzerindeki desenleri seçebilmeniz için doğru ışığı almanız lazım. Evet, gizli gibi değil mi? Gizli Yani gibi. düz duruyor ama bir yerde karşına çıkıyor Aynen, yani. aynen Ama o da öyle. tabii aynı o Suva Gölü'nün şafak öncesi durumu gibi gayet başarılı. Yani buna çok benzer bir model daha var. Titanium yeni çıkacak. Butik Onda Edition. mavinin tonu biraz daha açılmış. Orada mesela aynı efekti çok net görebiliyorsun ama Doğru. bunda biraz daha böyle gizlenmiş gibi bir anda ortaya çıkıyor Evet, yani. kesinlikle katılıyorum. Peki Spring Drive seviyoruz. Gerçekten seviyoruz. Her ne kadar böyle daha ben geleneksel bir saatçi olsam da, Tabii. mekanikçi olsam da Hepimiz Spring Drive öyleyiz. dediğimiz zaman da bana bir sempati geliyor. Yani bu Evet. saatin kalibresi hakkında neler söylemek istersin? Spring Drive daha önce bahsetmiştik. Kısaca yine özet geçeyim. Genel itibariyle mekanik bir mimariye sahip olmakla birlikte dakiklik ayarını elektronik bir düzenek yardımıyla kontrol altına alan hibrit bir mekanizma. Saat dünyasında, saat camiasında bu kalibrenin mekanik olup olmadığı ile ilgili çeşitli tartışmalar var. Zaten onun için bahsederken hibrit olarak bahsediyoruz. Safkan mekanik bir kalibre olmamakla birlikte tekrar altını çiziyorum. Büyük oranda mekanik bir kalibre. Lake Suva modelinin içinde 9RA2 diye bir kalibre var ki bu Spring Drive kalibre ailesinin en gelişmiş, en rafine örneklerinden bir tanesi. 5 günlük Power Reserve söz konusu bu arada ki gerçekten bence son derece güzel. 3 günlük olduğu zaman weekend proof deriz hatta, Evet, hep söylüyoruz evet. işte cuma akşamı çekmeceye bırakıp pazartesi sabah saati çalışır vaziyette kolumuza takıp gidebilmenin verdiği konfor. Bence güç rezerv süreleri mekanik saatçilikte olsun ya da Spring Drive için de önemli. Belli ki böyle işler yapıyorlar, geliştiriyorlar. Çok önemli saat kullanıcılar açısından. Benim çok dikkat ettiğim bir konu. Bunun da fazlasıyla işlenmiş olması, bu kalibreye adapte edilmiş olması çok hoşuma gitti. Genel itibariyle zaten Grand Spring Seiko'yu Drive'in seviyorum. geleceğinde ne görüyorsun Burak? Yani Spring Drive nereye doğru gidebilir? Nereye doğru evrilebilir? Yani Spring Drive kalibreyle bir minute repeater saat yapmak mümkün mü? Spring Drive'la bir perpetual calendar yapmak mümkün mü? Yani sen bu kalibrenin geleceğinde ne görüyorsun? Nasıl bir gelişme görüyorsun? Yani mimari açıdan dediğim gibi Serdar, büyük oranda mekanik bir kalibre olduğu için aslında üzerine komplikasyon eklemenin imkansız olduğunu düşünmüyorum. Yalnız Spring Drive yapı olarak kalın bir kalibre. Farkındaysan hiç ultra Evet. thin Spring Drive görmedik daha. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu Grand Seiko'da bilmiyorum ama şimdiye kadar gördüğümüz bütün kalibreler belli bir kalınlığın üzerinde. Dolayısıyla üzerine fonksiyon eklediğin zaman ki modüler bir şey olacak demektir bu. Bileğinde bir gecekondu gibi bir şey biraz görebilirsin. yüksek olabilir, kalın olabilir diye düşünüyorum. Belki geniş de olabilir. Zaman gösterecek. Ben Horovax'ın kötü polisi olayım şimdi. Biraz eleştireyim saati. Aslında eleştiri de değil. Bu benim kişisel zevklerimle, daha doğrusu kişisel tercihlerle ilgili bir durum. Birincisi camın bezelin biraz üstünde olması Evet. beni korkutuyor. Her an bir yere çarpıp ufak bir... Hatta bir önceki videoda da bundan bahsetmiştik Doğru, aslında doğru. bakarsan. İkincisi bir farklı bir bezel bulunabilir bu saate sanki. Yani böyle hafif bir hareket katacak. Yani çok optimum ve güzel bir görüntüsü var ama saati biraz daha böyle fantazi boyuta taşıyabilecek ufak bir değişiklikle
ufak bir bezel değişikliğiyle bütün görüntüsü değiştirilebilir diye düşünüyorum saatin. Bir de başka saatlerin incelerken de konuşmuştuk. Yani bunu bu bilezikle kullanmaya bir şekilde mahkumsun. Birçok sebepten ötürü saatin o bahsettiğimiz 12 milimlik kalınlığı, bileziğin kasayla çok güzel oturması, yani buna başka bir kayış takmak mümkün ama bence saati bozarız. Yani bizler gibi, daha doğrusu çok saati olan kişiler için çok büyük problem olmasa da saat kutusunda bir iki tane modelle hayatını geçiren birçok kişi saatin üzerinde yaptığı bu kişiselleştirmelerle, güncellemelerle farklı saatler takıyormuş gibi bir ortam oluşturuyorlar. Dolayısıyla yani diyorum ya, benim kişisel yorumlarım. Bu arada ben tekrar söyleyeyim, yani bir senedir kullanıyorum. Bayağı da bir bilek zamanı alıyor bende. Yazın denize girerken de kullandım. Takım elbise giydiğim bir günde taktığım oldu saati. Çok da biraz önce bahsettiğim gibi çok yönlü bir saat. Kesinlikle. Çok memnunum ama bir senelik tecrübemden sonra bu tarz bir iki ufak kişisel yorum da katmak istedim. Tabii çok iyi yaptın. O kayış konusunu ben de düşündüm. Bu arada kolumda benim deri kayışlı bir Grand Seiko var şu an. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bunu izleyicilerimize de aslında anlatmak lazım. Grand Seiko'nun Evolution 9 serisinde kasanın üzerine açılan kayış pimlerinin, yani sustaların girmesi gereken delikler boynuzun en uç noktasında duruyor. Yani buraya bir kayış taktığınız zaman kayış şurada kalacak ve siz kocaman bir boşluk göreceksiniz. Hatta bileğinize taktığınızda oradan bileğinizi göreceksiniz. Yani bu o boynuz da bizim çok takıldığımız bir kesinlikle nokta. Yani. Hiç hoşuma giden bir şey değil. Dolayısıyla bu saat zaten tasarlanırken bilezikli olsun diye tasarlanmış bir çizgiye sahip. Dolayısıyla dediğin doğru. Bu bir kayış canavarı deriz ya, Strap Master. O saatlerden biri değil yani. Evet. Peki Burak, değerli yorumların için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Eklemek ederim. istediğin başka bir şey varsa? Yok, dediğim zaten gibi konuştuk her aynen şeyi. yani Grand Seiko benim çok sevdiğim bir marka. Serdar'ın da çok sevdiği bir marka. Aydın Saat'teki dostlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz bu arada. Grand Seiko'ları özellikle temin etme konusunda bize gösterdikleri hassasiyet ve destekten ötürü. Kanalımızda her zaman yer vermekten çok hoşlandığımız bir marka ve bu kadar kolay bir şekilde yeni örneklere ulaşabiliyor olmak bizim için büyük bir zevk ve lütuf. Tekrar teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.